Herkese yeniden merhaba. Bu videoda özel dik üçgenlerle ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Aşağı yukarı bütün videolarımızda olduğu gibi çözümden önce bir ön bilgi verelim. Yani kısaca özel dik üçgenleri hatırlayalım. Özel dik üçgenlerle ilgili daha fazla örneğe videonun sonundaki önerilerden ulaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Evet, özel dik üçgenler demiştik. Açılarına göre olanlardan iki tanesini hatırlayacağız. Birincisi 45-45-90 dik üçgeni. Yani eğer burası 45 derece, burası da 45 derece ise bu özel bir dik üçgen oluyor arkadaşlar. Bu ikizkenar dik üçgen. Eğer bir kenarı x ise bunların dik kenarlardan ikisi de x oluyor bu durumda. Hipotenüs bunların kök 2 katı yani x kök 2 oluyordu. Diğeri ise 30-60-90 üçgeni. Eğer buradaki açı 30 derece ise burası 90 derece ise 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı. Yani 30 derecenin karşısını ben x dersem hipotenüs burada bunun 2 katı olacak. 2x olur. Peki 60 derecenin karşısı ne olur? 60 derecenin karşısı ise şöyle iki tane çizgi yapalım buraya. 60 derecenin karşısı bu 30 derecenin karşısının kök 3 katı yani x kök 3 olacaktır. Evet, şimdi bu özellikleri kullanarak sorumuzu çözelim. Sorumuzda A açısı 60 derece verilmiş, B açısı 45 derece verilmiş. Buna göre A ve C özür dilerim, AC ve BC kenarlarının uzunlukları isteniyordu. Hemen şöyle C'den AB'ye dikme inerek çözümüme başlıyorum. Burada H diyeyim. Şimdi AH uzunluğu 30 derecenin karşısında olacaktır. Çünkü eğer burası 60 derece ise burası 90 derece, burası da 30 derece olur. Dolayısıyla şöyle çift yay yapalım buraya. AH'a ben x dersem AC yani 90 derecenin karşısı hipotenüs bunun iki katı oluyordu. Ve CH da yani 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı yani x kök 3 olur arkadaşlar. Peki HCB üçgeni nasıl bir üçgen? HCB üçgeni de özel bir üçgen. Az önce gördüklerimizden 45-45-90 üçgeni. Yani burası 45 ise burası da 45 olacaktır. İkizkenar dik üçgen. Yani bu durumda HC eşittir HB olur. Yani HB'de x kök 3 olur arkadaşlar. Tamam. Bu durumda AB uzunluğunu ben x'e bağlı olarak bulabilirim. AB uzunluğum benim. Şöyle AB eşittir x artı x kök 3 olur. Pardon. X kök 3. O verilmişti zaten bana 2 birim. 2 santimetre ve 2 birim. Bu durumda x'i bulabilirim ben. X parantezini alırsam burasını x çarpı kök 3'ü başa alayım. Kök 3 artı 1 eşittir 2'den. Her iki tarafı kök 3 artı 1'e bölersem x'i elde ederim. X eşittir 2 bölü kök 3 artı 1 olur. Şimdi paydayı rasyonelleştirelim. Çarpı burada kök 3 eksi 1 olacak. Eşleniği ile çarpacağız. Bölü kök 3 eksi 1 eşittir. Paydaları rasyonel yapmadan bunları hatırlıyoruzdur umarım. Bunu çarparsak sadeleştirme olabileceği için ilk önce çarpmıyorum. Kök 3 eksi 1 bölü. Alt taraf 2 kare farkı olduğu için kök 3'ün karesi 3. 1'in karesi de 1. 3 eksi 1 olur. 3 eksi 1 2'ye eşit olduğu için bunlar sadeleşir. Bakın gördüğünüz gibi. X eşittir. Kök 3 eksi 1 bulunur. Benim aradığım kenarlardan bir tanesi AC idi. Demek ki AC eşittir 2x ise 2x eşittir 2 çarpı kök 3 eksi 1'den 2 kök 3 eksi 2 bulunur. Diğeri de BC kenarıydı. BC kenarı hatırlıyorsanız bu ikizkenar dik üçgende yani dik kenarlardan bir tanesinin kök 2 katıydı. Yani eğer burası kök x kök 3 ise burası x kök 3 çarpı kök 2 yani x kök 6 olur. Bu durumda BC eşittir x kök 6 ise kök 3 eksi 1 çarpı kök 6'dan
O da eşittir. Kök 18 eksi kök 6. Kök 18'i kök dışına çıkartabiliriz bir kısmını. Burası 9 çarpı 2 yani 3 kök 2 eksi kök 6 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, zor bir soru değil. Özel dik üçgenleri pekiştirmeye yönelik güzel bir soru. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki soru çözüm videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.